Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tabii ki de çok konuşulan bir konudan bahsedeceğiz. Göç, biliyorsunuz. Daha öncelerde konuşmuştuk. Hani bu ay içinde gelmeyeceği belliydi zaten ama bir açıklaması gelir diyorduk. Bir açıklama geldi. Haziran'da geleceğine dair. Göçe geçmeden önce sizler için Playsel'de çekiliş düzenliyorum arkadaşlar. Çekilişe Playsel sitesine girdiğinizde çekilişler kısmından ben zaten aşağı linki bırakacağım. Tam 5 kişiye 500 TL bakiye verilecek, Playsel bakiyesi. Bu sadece Age of için de değil. Başka Playsel'de biliyorsunuz birçok oyun parası satışı gerçekleşiyor. Onları da değerlendirebilirsiniz. İstek size kalmış. Hani biraz yardım olması amaçlı yaptığım bir çekiliş. Şimdiye kadar 286 kişi katılmış. İhtiyacı olan bütün herkesin katılmasını isterim. İhtiyacı olan inşallah 5 kişiye çıkar. Bunu da bu şekilde duyurmuş olayım. Bilginiz olsun arkadaşlar. Zaten açıklamaya ben linki bırakacağım. Geçelim oyunumuza. Şimdi göç konusunu konuşacağız zaten. Oyun sadece arka planda açık. Hani daha çok sohbet havasında olacak. Bir yandan sadece şunları ayarlayayım. Farm vursunlar. Biliyorsunuz arkadaşlar, göç çok konuşuldu, artık serverlar ölmeye başladı. Bu arada çok merak edilen bir konu, hani Krallık 88'de durumlar nasıl vesaire. Şu an bir ateşkes var. Savaş şu anlık geçici olarak durmuş durumda. Burada zaten yarın KVK var. Başkent savaşı olacağı için e, zaten yarın savaş var yani. Bir başkent savaşımız var, Krallık Savaşı. Şu anki duruma baktığımızda da biz savunan tarafta olacağız arkadaşlar. Hemen onu da açayım. Zaten çok puan kasmıyoruz. Toplamda da şöyle bir baktığınızda ittifaklara karşı tarafta birinci var. Karşı taraf da aşırı böyle genel çok aşırı güçlü bir krallık değil. Gördüğünüz gibi çok az bir fark var 71 ile. Ama biz savunan taraf olacağız. Biz zaten hani savaştan dolayı da çok yüklenmedik, gelişmedik. Bir KVK yatırım yapmadık. Bilginiz olsun arkadaşlar, 88'i merak edenler için. Şimdi geçelim konumuza. Göç 3 aşamadan oluşuyor ana etkinlik teması. Benim okuduğum ve Catherine'den anladığım kadarıyla. Ya da istiyorsanız hatta şuradan şunun görselini açayım, daha sağlıklı olur. Şöyle dursun hani. Şimdi burada sunucu yöneticisi göç limitini ve göç duyurusunu belirliyor. 20 milyon üzerinde güç sınırı olanlar için özel başvuru kanalı açılacak diye bir açıklaması var. Sunucudaki lider ittifak ya da hükümdar bunu yönetiyor. Yani bir adama çok fazla güç bırakmışlar. Lider ittifak ya da hükümdar dediği, işte yarın mesela savaş var. Kral kim olursa o belirleyecek gibi, yani başkanlık sistemi diye düşünebiliriz günümüzdeki şartlarda ve bence bu mantıklı değil, doğru bir şey de değil. O zaman işte hükümdar kendi adamlarına göre, kendi isteğine göre yönetebilir. Atıyorum e, kafasına göre daha düşük güç, daha yüksek güç, her şeyi o belirleyeceği için krallığı daha da ele geçirmiş olacağını düşünüyorum. Bunu çok doğru bulamadım ben. İkinci aşamaya geçtiğimizde işte göç başvurusu. Oyuncular seçtikleri imparatorluklara göç başvurusu yapar. Başvuru kabul edilirse taşınma işlemi yapılabilir. Reddedilen başvurularda beklemede olanlar iptal edilebilir. Yani oyun içi güç şartların kaybın yaşanabilir o sırada. Örnek veriyorum, limit 20 milyondu. Sen başvururken 21 milyondun ama savaştasın ve gücün düştü 19 milyona. Bu başvurunu etkiler diyor. Bundan bahsetmiş.
Üçüncü aşama serbest göç. Burada fotoğrafın küçük olması hani şey olmasın. Ben zaten size anlatma amaçlı yapıyorum. Burada zaten okuyamazsınız. Zaten WhatsApp gruplarında falan herkesin bir grubu varsa mutlaka paylaşmıştır arkadaşları da. Olmayanlar için ben WhatsApp grup linkimizi de bırakırım aşağıya. Oradan katılabilirsiniz. Oradan takipte edebilirsiniz. Amacımız tamamen biliyorsunuz zaten destek, birlikte olmak. Üçüncü aşama serbest göç. Başvurusu onaylanan oyuncular artık göç edebilir. İmparatorluk yuvaları aktif hale gelir. Belirlenen güç limitinin altındakiler otomatik olarak serbest göçle geçebilir. Yönetici izni dediğinde de şöyle bir parantez açalım. Sunucu yöneticisi yani hükümdar ya da en üst ittifak lideri göç kurallarını belirler. Göç etkinliği başlamadan önce bu görev devredilemez. Yani benim takıldığım nokta bu. Mesela şöyle. Şimdi şunu da küçültelim. Biraz donma yapıyor. Şimdi burada mesela Asya'da şu anda. Tabii bu yarın değişebilir. Yarın çünkü savaş. Atıyorum bu belirleyecek o zaman. Yani bir kişinin yapmasını ben hiç mantıklı bulmuyorum. Bir kişiye kalması doğru bir şey değil bence. Bu benim hoşuma gitmedi. Zaten krallıkların güçleri, hesaplar belli. Yani oyun kendisi şu sıralamalar ortada. Güçleri görüyor. Algoritmayı düzenleyip bu krallığa işte en fazla şu başvurur, en az şu başvurur. Bu ortalama bir krallıktır. Başvurabilecek güç limitleri şunlardır gibi kendileri yapsa daha doğru olurdu. O tarzda bir algoritma yapıp başvuruyu açsalar daha mantıklı olurdu. Ben çok beğenmedim bu kuralı. Tabii ki bunu daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Burada da hani bir parşömen gibi bir şey olacağını söylemiştim. Göç için göç bileti gerekiyor arkadaşlar. Seviyen ne kadar yüksekse o kadar fazla bilet gerekebilir. Zaten bunu daha önce söylemiştim sizlere. Biletler satın alınabilir veya etkinlik sırasında ücretsiz verilebilir. Bunu da tabii ki %100 ücretsiz olmayacağını konuşmuştuk. Göç kotası dediğimiz bir kota var. Hani öyle 50 kişi 60 kişi bir anda gelelim olmuyor. Her göç bölgesinde sınırlı sayıda göç kotası olacak. İmparatorluklar 3 sınıfa ayrılıyor arkadaşlar. Öncü dediği var. En güçlü %2'lik bir dilim bu imparatorluk. Gelişen %12'lik bir dilim ve normal kalan da %86'lık bir dilim. Bölge başına toplam 30 göç hakkı tanımlanacak. Ancak öncelik öncü ve güçlü imparatorluklara veriyor. Yani burada demek istediği yine arka planda şöyle yapalım. Kalemizin içi olsun. Burada şöyle anlatalım. Şimdi mesela bizimki şöyle güçlere baktığımda, aktifliğe baktığımda bence gelişen aşamasındadır. Normal ya da gelişen olarak düşünüyorum ben bizim krallığı. Şöyle sıralamaya baktığımızda bizim güçlerimiz bayağı var. Yani ortalamanın biraz üzerindeyiz. O yüzden gelişen gibi geliyor ama bir yandan da pasifiz ve burada neyi tam olarak baz alacağını bilmiyoruz. Mesela Yıldızlı Görkem'de de hep genelde kaybediyoruz. Çünkü bizim iç savaşımız hiç bitmediği için kaybettiğimiz için de burada bizi normale de atabilir. Hani neyi baz alacağını bilmiyorum. Krallığımızın geneline baktığında 12 kişiden genelde hep böyle ortalardayız. O yüzden bence gelişen kısmında oluruz diye düşünüyorum ama normale de düşebiliriz. Öncelik göç hakkı ise öncülerde. Öncü dediği de nedir? Aktiftir, güçlüsü çoktur, yıldızlı görkem gibi etkinlikleri de kazanıyordur. Ben şahsi yorumumu söylüyorum şu anda, bilginiz olsun. Hani Catherine'in bu tarzda ya da oyunun bu tarzda bir açıklaması yok. Benim şahsi düşüncem bu. Tabii ki göç gereksinimleri de var. Göç edebilmek için şartlar var. Kale seviyesi en az 18 olacak. Kale sağlam olacak, hasar görmemiş olacak. Örnek veriyorum, biz biliyorsunuz sürekli savaş yapıyoruz. Kaleleri mancınıkla vuruyoruz. Bu kalenin canı 1 milyon 5 binin altındaysa göç edemezsin diyor.
Hastanede bekleyen birlik olmayacak. Burası boş olacak. Onun dışında hiçbir birliğin işte dışarıda olmaması gerekiyor. Kısaca öyle özetleyeyim genel anlamıyla, çünkü detaya girmeye gerek yok. İşte yok toplamadadır, yok cephe refakati, yok bilmem ne falan. Dışarıda olmayacak, uzun lafın kısası. Son 5 gün içinde başka bir imparatorluğu yönetmemiş olman gerekiyor. Yani şu, göç geldiğinde örnek veriyorum, burayı şu an biz 71 ile savaşıyoruz. 71 alacak diyelim. Zaten savunan tarafız. O yüzden diyorum 71 aldı burayı. Burayı 71'den biri yönetiyor. Hatta şu o tarafa bakalım. Diyelim ki 71'den Swimmer yönetiyor. Swimmer 5 gün içinde başka bir imparatorluğu geçiş yapamıyor. Yani göç edemeyecek bu kişi. Neden? Başka bir imparatorluğu yönettiği için. Göç ona yasak. Bilginiz olsun. Zaten şahıs bireysel olarak başvuru yapıyorsunuz arkadaşlar. Toplu başvuru diye bir şey yok. Hani ben ittifak olarak başvurayım gibi bir şey yok. Zaten göç şartlarından biri ittifakta olmamak. Şahsi başvuru yapacaksınız. Herkes bireysel başvuru yapacak. Göç sonrası bazı yükseltmeler ve kaynaklar korunuyor. Ancak bazı ilerlemeler, örneğin asalet sıfırlanıyor. Koruma kaynaklarının sınırları değişebiliyor. Kaynaklar depoya göre korunuyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Korumalı kaynak var, korumasız kaynak var. Biliyorsunuzdur bunu. Şöyle mesela şuradan bakalım. Mesela arkadaşlar şunu da açayım da. Bakın şu korumalı kaynak demek. Güvenli. Bunlar boşta. Bunlar korunuyor. Gibi. Sınırlar, şeyler değişiyor. Deponla da ilgili bilginiz olsun. Öyle bütün kaynaklarını götüremiyorsun. Mesela bende 1,72 milyar kaynak var. Hepsini götüremeyeceğim göç edersem. Bu şekilde kısaca özeti bu arkadaşlar. Onun dışında şöyle genel bir baktığımda, ya burada herkesin inceleyip sık dokuması lazım. Dikkat etmesi lazım. Her bölge sonuçta sınırlı sayıda oyuncuyu kabul eder. Örnek veriyorum, 50 kişilik bir ekibiniz var. 50 kişi göç edemezsiniz. Göç almanız gerekir sizin. Zaten en güçlü imparatorluklara öncelik verilecek. Bunun dışında şöyle bir bakalım. Şeyden açayım ben. Burada oyun içindeki çok küçük kaldığı için WhatsApp üzerinden açacağım. Bakayım başka neler vardı. Ön izleme 10 Haziran 16 Haziran'da arkadaşlar. Bütün imparatorluk sunucularında. İlk göç grubu şu an belirlenen Diyar 1, Krallık 2, Krallık 6, Krallık 8 ve 10. Yani 5 krallık arasında döndürüyorlar bu arada. Her krallık açılmıyor. Örnek veriyorum, bizimki 88, 88 işte 90, 92, 86, 84 gibi 5 tane krallık içinde olacak bu. Kalkıp da böyle bütün sunucuyu açmıyorlar. Yani öyle ben 88 diyeyim, 3. sunucuya gideyim, 3. krallığa gideyim gibi bir durum da olmayacak büyük ihtimalle. Onun dışında şöyle bakalım. Görselimi açayım. Eksik oldu, atladığım bir şey var mı? Bu arada burada da işte göçte de aşama 1, aşama 2, aşama 3 var. Bilginiz olsun. Yani oyun içindeki görsel pek görünmüyor. Ben de bunu bilgisayara aktarmadım WhatsApp'tan. O yüzden küçük çıkıyor. Bunu daha fazla şey yapamıyorum. Aşamaları gösteren şurada. Bakın şöyle birinci aşama, ikinci aşama, üçüncü aşama diye. Burada aşamalar var. Ana 3 aşamadan oluşuyor dediğim gibi.
Burada zaten bakın yazmış. Göç grubu 1 dediği yine 5 krallık. Göç grubu 2 dediği 4 krallık arasında yapmış mesela bunu. Hani burada ilk bunlarınki şu şekilde. Sonra imparatorluk sunucularında göç etkinlikleri aşağıda istenen zamanlarda başlaması bekleniyor. Bakın bekleniyor yani. Hani herhangi bir aksaklık olabilir, erteleme olabilir, gecikme olabilir. Takipte kal diyor zaten. 10-16 Haziran arası. Başvurularda 17-18 Haziran arası başlayacak. Bu göç ön izlemesi dediği herhalde büyük ihtimal krallıkları gösterecek. İnsanlar plan program yapacak ve tam böyle bir hafta gibi göründüğü için de şu 10 ile 17 Haziran mutlaka bir imparatorluk savaşına denk gelebilir. Herhalde onu valiye göre ayarlarlar. Yoksa imparatorluk savaşı bilmiyorum yani etkilenebilir. Onun dışında şöyle bakalım. Unuttuğum bir nokta var mı? Kontenjan olarak da kontenjanın tam şeyini bahsetmedik sanırım. Öncü imparatorlukların yaklaşık 30 göç kontenjanı var diyor arkadaşlar. Normal imparatorlukların toplamda yaklaşık 50 göç kontenjanı var. Öncü dediği zaten güçlü olduğu için senin fazla göçe ihtiyacın yok demiş. Ki bence mantıklı. Zaten oturmuş bir düzenin var. Kazanıyorsun. Güçlü bir krallıksın. Çok fazla göçe ihtiyacı yok diye 30'u çekmişler. Normallerinde 50 göç kontenjanı bulunuyor. Her imparatorluğun birkaç özel göç kontenjanı var arkadaşlar. Bu özel kontenjan göç başvurusu aşamasında imparatorluğun göç gücü limitini aşan güce sahip valileri onaylamak için olup normal bir imparatorluk için 3, öncü bir imparatorluk için 1'dir. Ve bu toplam göç kontenjanına dahil edilmiyor. Bu özel kontenjan. Yani normal bir imparatorluk onay gelirse 53 kişi alabiliyorsun göç. Öncülerde 31 kişi alabiliyor. Onun dışında baktığımda şu çok hoşuma gitti. Buna değinen var mı bilmiyorum. Baktığımda diyor ki bakın arkadaşlar, satın alma ve yüklemelerden elde edilen kaynaklar ve ilerleme korunacak. Yani ilerlemeden kastı asalet ilerlemesi, yükleme etkinliği ilerlemesi gibi bunlar korunacak demiş. Eğer korunmasaydı yükleme etkinliği mesela çok çok güzel olabilirdi. Yükleme etkinliği dediği de şu. Hani oyuna belli bir miktar yatırdıkça biliyorsunuz şurası. Bakın. Bende görünmüyor artık şey silindiği için. Burada yüklemede hani bonuslar kazanıyordunuz. Onu bir sıfırlasalardı çok güzel olacaktı ama öneri olaraktan onu da ileteyim. Göç edenler bence sıfırdan başlıyormuş gibi olsun ve yükleme etkinliği açılsın. Orası korunmasın. Düzeltiyorum. Bakın. Diyor ki sonra da ikincide. Bunu bahsedecektim. Bu yorumlarda mutlaka buluşalım. Bu beni düşündürdü. İkinci maddede de ilk yükleme paketin ve imparatorluk görkemi paketi satın alma durumun göç sonrasında sıfırlanacak. İlk yükleme paketinden kastı hani burada yükleme bonusu vardı. O mu? Yoksa şu kısım mı? Hani 46 liradan başlayan paketler mi? Ondan emin değilim. Ama benim anladığım yükleme etkinliği ilerlemesi şu diğerdeki işte 5.000, 10.000 imparatorluk parası arttıkça paket aldıkça ekstra bonus veriyordu. Benim anladığım o. Ama umarım sıfırlanan o olur. İlk yükleme paketin sıfırlanması yani şuranın sıfırlanması çok umurumda değil. Ama orası ekstra hediye verdiği için iyi oluyordu. Gelişim açısından zaten hani e, önerilerde vardı. Daha önceki bir videomda paylaşmıştım size. Yeni başlayanlar için 10 altın kural.
O paket çok işe yarıyor. Siz yükleme yaptıkça oradan ekstradan hediye kazanıyorsunuz. Güzel bir paket. Yani ekstra bir para harcamanıza oradan ücretli bir şey almıyorsunuz. Siz, örnek veriyorum, oyun içinde az önce çıkan da olabilir. Mesela şunu aldınız diyelim. Orada size yükleme ödülü veriyor. Mesela 500 yükleme puanı kazandınız. İşte 5000 de size diyor ki şu kadar kafa, şu kadar bilmem ne gibi puan veriyor. Umarım sıfırlanan o olur. Hangisinin sıfırlandığını anlayamadım ben. Yorumlarda buluşalım. İç kalendeki korumasız kaynakların yalnızca depo limitine kadar korunacak. Diğer kişisel gelişim kaynakların korunacak. Bunu zaten bahsetmiştim. Mevcut iç kale sıra ilerlemesi durumun korunacak. Bir zahmet korunsun. Ada taktikleri, malzeme ödülü gibi ilerlemelerin korunacak diyor. Yani buralarda korunacak. Ee, Şu anda katıldığın tüm etkinliklerin ilerlemesi sıfırlanacak. En kudretli vali, en kudretli imparatorluk, yıldızlı görkem ve diğerleri gibi. İşte valide denk gelirse mesela valin sıfırlanıyor gibi bir şey olacak. O hoş değil. Ama tabii ki göç edince başka krallığa gittiğin için de bir yandan da mantıklı diyorum. Göç etmeden önce harika yarışmaları veya şafak muharebesi kayıtlarını tamamladıysan yeni imparatorluğun bu etkinliklerin ilk turuna katılamayabilirsin. Normal. Zaten buna katılmak için bir ittifakta olman gerekiyor. Örnek veriyorum, bu hafta şafak var. İttifaksız olacaksın bireysel, çünkü göç yaptığın için ittifaka girdiğinde de hani katılamayabilirsin. O artık zamanlamasına denk gelmene kalmış bir şey. Sunucudaki postaların alınabilir ödüller otomatik olarak alındıktan sonra temizleniyor. Postalardan kastı büyük ihtimal buralar arkadaşlar. Yani bunlar gidecek, görünen o. Onun dışında arkadaş listen, grup sohbetlerin ve özel mesaj geçmişin tamamen korunacak. Yani buradaki arkadaş listen kalıyor, korunuyor. Bunlarda bir değişiklik yok ya da silinme yok. Aynı kalacak diyor. Bilginiz olsun. Özel mesajlarda. Bakalım başka kaçırdığımız bir şey var mı? Böyle göç sınırı koymamışlar. Göç ettikten sonra bir sonraki göç etkinliğine kadar göç edemiyorsun. Sonrasında göç etkinliği gelince edebilirsin diyor. Beklediğimiz gibi zaten hani bu ay bir şey yok. Haziran'ın ortasında bir ön izlemeyle başvuruyoruz. Sonra 17'sinde artık 3. haftasına doğru göç başvuruları başlıyor. Serbest göç vesaire gelecek diyor. Ama tabii ki daha tam böyle aşırı bir detay belli değil. İki partili açıklanacaktı zaten. Yarın da bir açıklama gelecekti diye hatırlıyorum ben Catherine'den. Bakalım, bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Sorularınız varsa, merak ettikleriniz varsa yorumlarda buluşalım. Ben zaten sizlerle bildiklerimi paylaştım. Şahsi fikirlerimi de paylaştım. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hala izleyip abone olmayanlar var. Seviliyorsunuz. Abone olun, destek olun. Hoşça kalın.